Beleştepe. Her kasabanın, her şehrin, hatta her ülkenin statlarının ya da spor yapılan alanlarının Beleştepeleri vardır. Bizim Beleştepe'miz İstanbul'da Beşiktaş'tan hareket ettiğinizde Taksim'e çıkarken aşağıya denize doğru bakarken gördüğünüz o eşsiz manzaranın içinde bir futbol mabedinin sadece görünen tek kalesidir. Parası olmayan insanların, futbol sevdalısı öğrencilerin, İstanbul'un en güzel insanlarının yani gezginlerin, cepleri meteliğe kurşun atan ama kalpleri delice çarpan çulsuz aşıkların mekanıdır. Efsane futbol adamı Pelé'nin dünyanın en güzel stadı dediği İnönü Stadyumu yeniden yapılırken o köşenin açık bırakılması ve Beleştepe'den maç seyretme kültürünün devam etmesi gerektiğini savunanlardan biriydim. Yeni stat tamamen kapatıldı fakat Beleştepe ruhumuz hala eski açık. Beleştepelerden maç seyreden insanlar için spor hala çok farklı bir anlam taşıyor. Sportif centilmenliğe, zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkesine hala inananlara selam olsun. Ülkemizde ve dünyada Beleştepe ruhuna sahip her spor severe yepyeni barışçıl bir dünya açıyoruz. Herkese merhaba. Sporun centilmence rekabete dayalı ruhundan uzaklaştığımız şu günlerde sizlerle sporla iyiliğe kaçmak için geçmişin tozlarını silkeleyip dünyanın unutulmaya yüz tutmuş hikayelerini bulup çıkarıp burada yeniden paylaşacağız. Tarihin sayfalarından günümüze uzanıp gündemin spor olaylarını da dilimiz döndüğünce masaya yatıracağız. Dolmabahçe'den gümüş suyuna çıkarken Beleştepe sonunda kalır. Bu demektir ki oyunun başlamasına 4 saat var. Gümüş suyundan Dolmabahçe'ye inerken Beleştepe sağımda kalır. Bu demektir ki cebimde alkışlar vardır. Taraftarlar dağılmıştır. Reha'cığım, bu güzel buluşma için seni şimdiden kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ilk bölümümüzde programa ilham olan Beleştepe hikayemi dinleyeceksiniz. Belli bir yaşın üzerindeki her futbol sever gibi benim de Beleştepe ile ilgili ciddi anılarım var. Metin Ali Feyyaz'ı ben statta içeride izlemekten önce Beleştepe'de izlemeye başlamıştım. Dolayısıyla sadece Beşiktaşlar için değil, Fenerbahçe ve Galatasaraylılar için, hatta İstanbul takımları için de önemli, eski taraftarlar için önemli bir yerdi orası. O yüzden bütün takımlar da orada oynardı maçlarını İnönü Stadı'nda. Reha abinin YouTube'da Beleştepe ismiyle program, kanal olarak bunu devam ettirmesi çok da hoşuma giden bir şey oldu. Ben de Reha abi, ki onun olduğu her yeri takip etmeye çalışıyorum. Özellikle futbola dair, futbol hikayelerini ve sahaya dair anlatımlarını YouTube kanalından keyifle takip edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun. 1981. Yakacıktayız. Paramız yok. Sadece günü kurtaracak kadar para kazanıyoruz. 15 yaşın kaybedeniyiz. 12 Eylül geçmiş üstümüzden. Arkadaşlarımızı, yakınlarımızı maalesef karanlık süreçten geçerken kaybetmişiz. Moraller sıfır. Kız arkadaşa en çok ihtiyacımız olduğu dönemde hiçbiri yok. Olsa da zaten çocukluktan ergenliğe geçişteki en çirkin dönemdeyiz. Kollar öyle maymun, burun hop patates, özgüven yerlerde, cep delik, cepken fakir. Mahalle arası maçlar yapıyoruz. Ama nasıl maçlar? Kıran kırana, bağır, çağır, vurup kırıp parçalamadan. Sadece rekabetle kazanılan zamanlar. İyi olanın dibine kadar hakkının verildiği, kötü olanı çaktırmadan takım içinde eritme çabaları. Yenen yenilen fark etmiyor. Hep beraber salça ekmek paylaşılan, kaynaktan gidip su içilen zamanlar hala. Sevgili Reha abi, yeni projen Beleştepe hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel intibalar uyandıran bir isim. Tabii ki ben de herkes gibi Beleştepe'de maç izledim. Mesleğe başlamadan önce de
futbol yazarı, yorumcusu olmadan önce de izledim. Sonrasında da izledim. Çünkü bazen insan çok özlüyor gerçekten. Bu özlediğimiz oyun kültürünü, ki siz bu işin uzmanısınız, bizzat kendiniz oyunculuktan geliyorsunuz. Ve benim orada Beleştepe'de izlediğim en güzel maçlarından birini Türkiye'nin en iyi yönetmenlerinden bir tanesiyle izledim. Bence bu bir tesadüf değil. Bir kez daha Beleştepe hayırlı olsun. Aşağı mahallede birileri her hafta sonu maça giderdi. Bizim için zengin çocuklarıydı onlar. Oysa hepimiz aynı vitrinin mankenleriydik. Cengiz geldi. Hadi oğlum buraya gidiyoruz. Nereye? Beşiktaş maçına. Ne? Beşiktaş maçı mı? O zamanlar Beşiktaş'ın teknik direktörü Dordo Milic, Samet Kadir, Rasim Fikret zamanları. Yakacık'tan Kartal'a indik. Oradan E5'ten Harem minibüslerine atladık. Harem'den Üsküdar'a yürüdük ve Üsküdar'dan vapura bindik. Oh. Vapurun olmazsa olmaz ikilisi simit çay. Yiyip içenler vardı. Biz denizi seyrediyorduk. 1972 ya da 73 yılının kış aylarıydı. Hasta Beşiktaş'ta olan babam, rahmetli babam bizi Taksim'e doğru bir geziye çıkarmıştı. Hafta sonuydu ve statta da maç vardı. Ben o ana kadar hiç statta maçı seyretmemiştim. Daha sonra ismini öğrendiğim Beleştepe'de toplanmış bir grup taraftarı gördüm ve acayip etkilendim. Babamı sordum. Niye buradan sahanın yarısını seyrediyorlar dedim. Onlar gariban takımı ancak buradan seyredebilirler demişti. Orada yeni açığı görüp, taraftarı görüp çok etkilenmiştim. Kapalı tribünü görüp çok etkilenmiştim. Bir yıl sonra da zaten ilk maçımı statta seyredebildim. Beşiktaş Mersin İdman Yurdu maçıydı. 1-0 galip gelmiştik. Daha sonraki yıllarda Beşiktaş maçlarını hep yeni açıkta seyrettim. Şimdi de eski açıkta seyrediyorum. Beleştepe benim stadımıza aşık olduğumun ilk günüdür. Beşiktaş iskelede indik. Cengiz kim verdi sana bilet? Oğlum dedim, artık dayanamadım. Allah verdi oğlum dedi. Cengiz her şeyi bilirdi. Bütün artistleri bilirdi, futbolcuları bilirdi. Dünya meseleleriyle de 3 aşağı 5 yukarı bilgisi ya da bilgisi olmasa da şimdikiler gibi fikri vardı. Ya oğlum Cengiz, başımı belaya sokma benim ya dedim. Kardeşim ayıp ettin. Ben sana ne zaman bela getirdim? Doğru söylüyordu. Beni her zaman kardeşi gibi korurdu. Rea oğlum, biz niye maç seyredemiyoruz? Cengiz sakin ol oğlum. Paramız yok o yüzden. Futbolu sevmenin fiyatı mı olur oğlum? Rea yürü. Bizim için en güzel yere gidiyoruz. Nereye? Beleştepe. Cebinde paran, elinde biletin olmasa da stadın karşısındaki çimlerde sabahlamak. Sabah bayram yerine dönen stadın önünde seni maça sokacak birilerini aramak. Bulamasan da umudun, sevgin hiç bitmiyor. Çünkü Beleştepe kucağını açmış orada seni bekliyor. Oradan bağırmak istiyorsun takımına. Ben de buradayım, ben de yanınızdayım diye. Bunu ancak o tepenin insanları anlar. Muhammed Ali'yi izlemek için uykusuz kalanlar, bir NBA maçı için sabahın 4'üne saatini kuranlar, Formula 1'i izleyemese de tribünün dışında motor sesi dinleyenler, mahallesine basket potası kurup kar yağdığında buz pisti yapmak isteyenler. Hani anlayacağınız Beleştepe insanların aşklarının peşinden koştuğu yerdir. O yüzden siz de gelin, birlikte dünyayı güzelleştirelim, iyiliğe kaçalım. Ay, ilk o zaman duymuştum Beleştepe'yi. İskeleden Beşiktaş ağaçlı yol, aşıklar yolu, sevdamızın türkülerinin inlettiği, Atatürk'e selam çakılan, içimizden zeki, çevik ve ahlaklı kalacağımıza dair içten içe edilen yeminler. Dolmabahçe yolundan geçtik ve stada vardık. Muhabbet. Kapalıyı teğet geçtik, Taksim tarafından yukarı çıktık, işte geldik oğlum. Burası mı? Burası. Cengiz beni çıldırtma, sahanın sadece bir ceza sahası görülüyor oğlum buradan. O yüzden Beleştepe ha? Herkese selamlar. Reha abi, yeni kanalın hayırlı olsun. Sonuna kadar yanındayız. Bunu söylememize gerek yok. Bir telefon kadar yakınındayız.
Tabii ben seninle Beşiktaş konuşurken çok keyif alıyorum ve devamlı sana abi Beşiktaş'la ilgili hikayeler yap. Beşiktaş anlatımını senden insanlar dinlemeli diyordum. Sen de bizleri kırmadın. Beleştepe'yi gündemine aldın. Benim de orada çok fazla yaşanmış anılarım var. Belki yeni jenerasyon Beleştepe'yi çok fazla bilmez ama ben senin hikayenle beraber, senin anlatımınla, senin anılarınla beraber Beleştepe'yi herkesin daha iyi benimseyeceğini, daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Seni çok seviyoruz. Umarım her şey gönlünce olur. Görüşmek üzere. Sağlıkla kal inşallah. Biz de bir tümseye çıktık, tünedik, oturduk. Cengiz sürpriz yapmış, cebinden çıkardığı çekirdekle çıt deyip keyif yaptık. Beşiktaş o gün 2-1 kazandı ama gollerin hepsi deniz tarafındaki kaleye atıldığı için biz gol göremedik. Sevgili Reha, bugün Beleştepe başlıyor galiba. Güzel. Beleştepe deyince aklıma ne geldi? Seninle birlikte olduğum her an aslında benim için çok eğlenceli, çok keyif aldığım zamanlar ve bunlar da gerçekten Beleştepe. Yani seninle eğlenirken, seninle birlikteyken hep beleş güleriz. Bunun dışında seninle sadece sahnede oynamadık, halı sahada da oynadık biliyorsun. Oyun oynama kavramı konusunda gerçekten de birlikte çok güzel vakitler geçirdik. Beleştepe umarım dolar. Hep de yanında olacağım. Seni seviyorum. Kolay gelsin. Sonrasında hem Cengiz hem de mahalleden bir sürü arkadaşla orada maça gittik. Ve bir sürü anımız oldu. Hikayemiz ve hayatımızın izleri kaldı orada. Aşağıda statta tribünler birbirine girse de Beleştepe'de hiçbir zaman kavga çıkmazdı. Çünkü orada sadece mazlum insanlar bulunurdu. Fidel Castro demiş ki, futbol beni irade sahibi bir insan haline getirmesinin yanı sıra keyif, tatmin, savaşma ve mücadele ruhumun da kaynağı oldu. Spor, kimi zaman yoksulluktan kırılan insanların stadyumun bir köşesinde sıkış sıkış elinde tek bir pankartla o kitlenin tek mutluluk kaynağı olmuş ya da spor müsabakalarıyla umut arayan genç gayretkeş bir sporcu olarak rekabetin içine somut adımlar atmıştır. Kimi zaman da çıkar hesabı yapan insanların elinde bir oyuncağa dönüştürüldü. Tarih zafer ve mutluluk gözyaşlarıyla doluyken bazen sarsıcı olaylar ya da salgın gibi sebeplerle de sekteye uğradı müsabakalar. Fakat meşin yuvarlağın iki taş kale ile buluştuğu her yerde hayat buldu. Hiçbir zaman durmadı. Sanat gibi. Öncelikle merhabalar herkese. Canım abim Reha Özcan YouTube'da adı Beleştepe olan bir program yapacak. Mutlaka takipte kalın çünkü kulağınıza küpe olabilecek 3-5 anekdotu duyacağınızdan eminim. Çok iyi hikayeler anlatacağından çok eminim. Reha abicim bu arada seni çok özledik. Güzel olacağından %100 eminim. Ben de takip edeceğim. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et ve güzellikleri yürüyelim beraber. Bay bay. Herkese merhaba. Bugün bizim Beleştepe programımızın içinde bir de Beleştepe yarışma programımız var. Ve onun iki konuyla birlikteyiz şu anda. İlki Michael Harden ki programımıza Londra'dan katılıyor. Could you please tell me about yourself? Sure, yeah. I'm an English teacher, Man United fan, sports fan. Bir yarışmacımız Serhat Özcan. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor Serhat Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Bekarım. Diğer yarışmacı arkadaşıma da başarılar dilerim. Pekala. Soru 1. 1974 Dünya Kupası gol kralı kimdir? Şıkları söylüyorum. A. Grzegorz Lato, Polonya. B. Rivellino, C. Gerd Müller,
Batı Almanya. D. Johan Neskens, Hollanda. Michael C dedi. Serhat abim B dedi. Yıllarca bugünü konuşmuştuk hep seninle Serhat abi. Sen Tomaszewski, ben Tomaszewski, sen Neskens olurdun. 74 Dünya Kupası'nda. Ama gol kralı doğru cevap C. Gerd Müller. Batı Almanya. Böylelikle Michael 1-0 önde. 5 setlik bir maçtı. Ve ikinci soruya geçiyorum. Buz hokeyi kaç devredir ve her devre kaç dakikadır? A. 4 devre 12 dakika. B. 3 devre 20 dakika. C. 2 devre 35 dakika. D. 5 set 10 dakika. Herkes hazır mı? Serhat abi, o kadar buz hokeyi oynadık seninle ve hala hiç öğrenemedin şu devreleri. Set değildi hatırlarsan. 3 Ama devre Real 20 dakika doğru. And Michael right. bahçesindeki buz pisti küresel ısınmadan dolayı eridi ya. Zaman da geçti. Soru 3. Olimpiyat tarihinde kaç kez iptal edildi? A. 3 B. 2 C. 5 D. 4. Box. Çok güzel. 2 tane A var ve maalesef doğru cevap yok. Doğru cevap D. 4 olması gerekiyordu. Tarihinde 3 kez savaş nedeniyle düzenlenememiş olimpiyatlar 4. kez 2020 yılında virüs tehdidi nedeniyle ertelenmiş. Dolayısıyla tarihte 4 kez olimpiyatlar ertelenmiş. Bu faydalı bilgiden sonra 4. soruya geçiyorum. Türkiye ekonomik sebepler nedeniyle 1950'de Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılma hakkı kazansa da ekonomik sebeplerden dolayı katılamamıştı. Bir ülke daha gidememişti o Dünya Kupası'na. 1950 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlardan hangisi Türkiye ile birlikte gitmemiştir? A. Kenya B. Pakistan C. İran D. Hindistan. Cevaplar hazır mı? Cevaplar yarışmamızın galibini ortaya çıkartıyor ama doğru cevap gelmediği için. Doğru cevap Hindistan olacaktı. Ve çok ilginç, nedenini anlatıyorum. 1950 Dünya Kupası'ndan çekildi Hindistan çünkü FIFA Hindistanlı futbolcuların yalın ayak maça çıkmasına izin vermedi. Hindistan'da futbol çıplak ayaklarla oynanıyordu. Nice question. Ben de çok beğendim gerçekten Michael. Çok hoşuma gitti. Hatta bir programda bunun üzerine eğileceğiz. Ve son soruya geldim. Futbol tarihinin en garip olayı 1998'de Romanya'da 2. Lig ekibi Gil Petrosoni'de forma giyen orta saha oyuncusu Ion Radu Valchia takımına transfer olmuştu. Bu transfer nasıl olmuştu? Hatırlıyor musunuz? A. Düğün masrafları ve gelinin 100.000 dolarlık takım masrafları karşılığında. B. 500 kilo et karşılığında. C. 3.500 euro transfer bedeli karşılığında. D. 2 dönüm tarla ve bir araba karşılığında. Beleştepe. A. Düğün masrafları. B. 500 kilo et karşılığında cevapları geldi. Serhat abi seni kutluyorum. Beni kırmayıp katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmayı sizler benim abim ve dostum olarak yarışmaya katıldınız ve çok kısa bir süre içerisinde karar verip katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Michael, bugünkü kitap buydu. Hediye edeceğim kitap. Prekazi'nin Vurdu Gol oldu. Onur Bayrakçeken tarafından yazılmış. Ve bunu bana, yani bu değil ama bir tane daha vardı bende. Onu da bana Ayşegül hediye etmişti. Çok ilginç. Bu sana geliyor. O yüzden abi merak etme, sana da bendekini okuturum, geri alırım ama. Michael, ben sana bunu göndermeyeceğim. Ben getireceğim. Yazın gelirken ben getireceğim bu kitabı. Ben okuyacağım. Ayşegül çevirecek sana. Tatil yapacağız, anlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Bu programın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim bir itirazım var. Hoca bana taktı. Sorular çok kazıktı. Bunu söylemek yoksa ben yani iyi bir öğrenciydim de hoca taktı. Beleştepe ruhuna uygun sorular bulmaya çalıştım. Gerçekten kazık ama güzel sorular. Hani hafızasının insanı yanıltabileceği sorular. Dolayısıyla da çok keyifli geldi. Kolay gelsin. Yolu açık olsun programın. Beleştepe'yi öpüyorum. Sağ ol abicim. Michael, do you want to say something? Thanks very much for inviting me on. And hopefully I can come on another time and do something else. It seems like a very great program. Bize umut olan ve rekabeti centilmence savunan her olayı programımızda misafir edeceğiz. Bu program sizin katılımınızla büyüyecek. Sanat ve spor dünyayı güzelleştirmek için yeterlidir. Tozu alınmaya değer bulduğunuz hikayelerinizi info@rehaozcan.com'a bekliyoruz. Sevgiyle kalın. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.